Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu zahmetsiz hazırlanabilen harika bir pasta tarifim var. Bir borcam dolusu büyük borcamda hazırlayabileceğiniz harika bir kokostar pasta oldu arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yedikçe yedirten hafif bir pasta oluyor. Kalabalık misafirleriniz için de pratik bir şekilde hazırlayabileceğinizi düşünüyorum ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı uygun bir karıştırma kabımın içerisine aldım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekeriniz eriyene kadar güzelce çırpın arkadaşlar. Kekinizin ne kadar güzel olmasını istiyorsanız bu aşamada yumurta ve şekeri o kadar güzel çırpmalısınız. Bu arada şekerimi eklemiş olduğum su bardağı ölçüm 250 ml. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütümü ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 ml. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta az bir miktar unumu ekledim ve çırpmaya devam ettim. Sonra bir miktar daha ekledim, kıvamını ayarladım. Bu tarifim için toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Un koymuş olduğum su bardağı ölçüm 200 ml arkadaşlar. Unu kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Un miktarında farklılık olabilir malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere göre. Son aşamada kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Ben pastamı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Tereyağı veya margarinimden 1 tatlı kaşığı borcamın içerisine alıp güzelce her yerini yağlıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz isterseniz. Ben bu şekilde yağlamayı tercih ediyorum. Hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine alıyorum ve her yerine eşit miktarda dağılmasına özen gösteriyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda kontrollü olarak pişiriyorum. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterdiği için süre belirtmiyorum arkadaşlar. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğine bakarak o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada tezgahıma da birkaç kez vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyorum daha düzgün kabarması için. Kekim pişerken ben de en üst kısmı için çikolata sosumu hazırlayacağım. Çikolata sosumun soğumasını istediğim için. 3-4 yemek kaşığı kadar toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kakaomu uygun bir tenceremin içerisine alıyorum. İlk etapta kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 500 ml soğuk sütümü ekliyorum. Aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar çikolata sosumu pişiriyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Bir paket yeterli olacaktır. Ben hazır çikolata sosunu sevmediğim için tariflerimde ev yapımı çikolata sosu hazırlıyorum. Sizlere de bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Lezzeti ve kıvamı harika oluyor arkadaşlar. Kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı kahvaltılık çikolatamı ekliyorum. Kahvaltılık çikolatanız yoksa sütlü çikolata, bitter çikolata veya farklı çikolatalar kullanabilirsiniz. Çikolatanız yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum ve ocağımdan alıyorum. Arada bir karıştırarak tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Çikolata sosumun kıvamı muhteşem oldu arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar harikaydı. Kekim soğuduğunda, çikolata sosumun da soğuduğundan emin olduktan sonra krem şantili kısmımı hazırlıyorum. 1 paket sade toz krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü karıştırma kabımın içerisine aldım. Krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar mikserimle çırpıyorum. İsterseniz kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz bu aşamada.
Krem şantim bu kıvama gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra içerisine 1 su bardağı Hindistan cevizimi ekledim ve güzel bir şekilde karıştırdım. Hindistan cevizi miktarı sizlere kalmış arkadaşlar. İsterseniz artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Krem şantimi hazırlarken kekim de bu arada tamamen soğumuş oluyor. Üzerine 1 su bardağı sütümü döküyorum ve ıslatıyorum. Sütünü zaten hemen çekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıslattım ve sütünü hemen çekti. Hazırlamış olduğum krem şantili kısmımın hepsini alıyorum. Spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum ve her yerine dağıtıyorum. Büyük boy dikdörtgen borcamda hazırladım. Bu ölçüleri de ona göre verdim arkadaşlar. Küçük borcamlarda, küçük tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. Ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Çikolata sosum da tamamen soğumuştu. Krem şantimi sürdükten sonra çikolata sosumu döküyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu arkadaşlar. Her yerine çikolata sosumdan gezdiriyorum. Çikolata sosumun üst kısmını spatula ile güzelce düzeltiyorum. Daha sonra pastamı buzdolabına koyuyorum ve en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Tatlılar daha fazla dinlendiğinde lezzeti daha güzel oluyor arkadaşlar. Benim için o şekilde. Yapım aşaması sadece bu kadardı. Tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında dinlendirdikten sonra tatlımı çıkartıp dilimliyorum. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. ...24 kişilik tatlı elde ediyorum. Tatlıyı dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Dilimlerin büyüklüğünü ve küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak üst kısmını süsleyip servis ediyorum. Üstünü süslemek için beyaz çikolata kullandım. Bir paket beyaz çikolatamı benmari usulü erittim ve içerisine 1 çay kaşığı dolusu sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Sıkma torbamın içerisine koydum ve her bir tatlımın orta kısmına bu şekilde sıktım. Sıkma torbası çok soruluyor arkadaşlar. Tek kullanımlık sıkma torbası kullanıyorum. Tek kullanımlık sıkma torbasını her yerde bulabilirsiniz. Bu şekilde sıktım. Son olarak biraz daha renk katmak için her bir dilimimin üzerine bir miktar Antep fıstığı tozumdan serpiyorum ve süsleme işlemini de tamamlamış oluyorum. Bu aşamalarda tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Alt kısmındaki nemli kekiyle, üstündeki Hindistan cevizli krem şantisi ve çikolata sosuyla damak çatlatacak bir pasta oldu arkadaşlar. Görüntüsü de harika oldu. Biz yemelere doyamadık. Denemenizi şiddetle tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi oldu. Bir dilim yiyenin de bir dilim daha yok mu diye soracağı bir pasta oldu. Birlikte tadım testi yaparak kıvamına da bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Biz bu pastanın lezzetine bayıldık. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında beni nereden takip ettiğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.